Başta belirtmekte yarar olduğunu düşünüyoruz. Biz bu videoyu hazırlarken Forbes dergisinin milyarderler listesini baz aldık. Milyarderler listesinin en tepesindeki adamlar, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Forbes dergisinin listesine göre dünyanın en zengin 10 kişisi servetini son 10 yılda neredeyse 3 katına çıkardı. Aynı dönemde dünya serveti ise sadece %180 arttı. Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, koronavirüsün ekonomide neden olduğu güven kaybına rağmen 76 milyar dolar arttı. Dünyanın en zengin insanlarının birçoğu başlatılan kampanyalara duyarsız kalması ile dikkat çekti. İsterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Listemizde kendisini 10. sırada yer bulan Hintli milyarder Mukesh Ambani ile başlıyoruz. Milyarderimiz 19 Nisan 1957 tarihinde Yemen'in Aden şehrinde doğdu. Aslında klasik bir Asya zengini. Bütün serveti babasından kalmıştır. Sahibi olduğu petrokimya şirketi, Reliance Endüstri, başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından iş yapmaktadır. Şirketi babasının idare ettiği yıllarda işi daha iyi anlamak için Bombay Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okudu. Amerika Stanford Business School'da master yaptı. 1981 yılından beri Reliance şirketinde çalışmakta. 2002'deki babasının ölümünün ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığını devralmıştır. Hindistanlı petrol ve doğalgaz devi şirketini dünyada tek el yapmaya çalışmaktadır. 2007'den beri dünyanın en zenginleri listesinde yer almakta olan Hintli milyarder, 2010 yılında serveti 29 milyar dolarken 2020 yılında servetine 30 milyar dolar ekleyerek 59 milyar dolara çıkarmıştır. Listemizin 9. sırasında Google'ın kurucusu Larry Page var. Hepinizin malumu, gün içerisinde en az birkaç kez kullandığımız arama motoru olan Google'ın sahibi, 26 Mayıs 1973 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi. Yahudi kökenli bir iş adamıdır. Michigan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Stanford'da yüksek lisans yaptı. Üniversitede okuduğu yıllarda şu anda ortaklık yaptığı Sergey Brin ile tanıştı. 1999 yılında ikisi de doktora çalışmalarını yürütürken Google'ı tasarladılar. 7 Haziran 1999'da aldıkları 25 milyon dolarlık fonla Google'ı halkın kullanımı açtılar. Ve bugün hala dünyanın en çok kullanılan arama motoru. Milyarderimiz 2010 yılında 18 milyar dolara sahipken 2020 yılı itibariyle 62 milyar dolarlık bir servete sahiptir. 8. sırada Carlos Slim yer alıyor. Meksikalı iş adamı aslen Lübnanlıdır. 1902'de Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına kattığı Lübnan'da Hristiyan Arap olarak yaşayan babası Meksika'ya kaçmıştır. Milyarderimiz telekomünikasyon şirketi olan Telmax ve Amerika Mobil şirketlerinin sahibidir. Bu şirketleri zengin olduktan sonra satın almıştır. Bundan önce tütün şirketlerini, restoran ve eczane zincirlerini, Amerika'nın büyük şirketleri olan Sanborns ve Sears gibi şirketlerin hisse senetlerini toplamıştır. Halen Philip Morris, Televisa ve Apple'da hisseleri vardır. Milyarderimizin 2010 yılındaki serveti 53 milyar dolarken 2020 yılındaki serveti 64 milyar dolardır. Bu arada Latin Amerika ülkelerinde iyi anılan bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Sahibi olduğu telefon şirketlerinin kalitesiz ve pahalı olduğu söyleniyor. Listemizin 7. sırasında Larry Ellison var. Milyarderimiz 1944 yılında Manhattan'da dünyaya geliyor. Ebeveynleri İtalyan ve Yahudi kökenli olduklarını biliyoruz. Larry veri tabanı yazılım firması olan Oracle'ın sahibi. Larry'nin en büyük rakibi Microsoft. Bünyesinde 120 bin çalışan ve 360 bin müşteri portföyü ile dünyanın en büyük çözüm ortağı veri tabanı firması. 145 ülkede faaliyet yürüten Oracle, 1977 yılında Kaliforniya'da kuruluyor. Dünyada en çok kullanılan ikinci bilgisayar şirketi. Sahibine 2010 yılında 17,5 milyar dolar kazandırırken, 2020 yılında üzerine 43,6 milyar dolar ekleyerek 61,1 milyar doların sahibidir. Annesi ve iş ortağını kaybettikten sonra en yakın arkadaşlarının bilim adamları olduğunu söylemiştir. Hayatını mikrobiyoloji ve gelecek vadeden yatırımlara adamıştır. Artık savaş uçakları ve pahalı araba almadığını söylüyor. 6. sırada Mark Zuckerberg'i ağırlıyoruz. Hepimiz onu Facebook'tan tanıyoruz aslında. O hepimizin Facebook arkadaşı. Instagram'ın ve Facebook'un sahibi. Zuckerberg, 14 Mayıs 1984'te New York'ta doğdu. Annesi Alman, babası ise Yahudidir. Çocukluğunda sakin ama farklı düşünen, çalışkan biri olduğunu söyleyen ailesi, Mark'ın lise yıllarında birçok bilim dalında çalışma yaptığını söyler. 2004 yılında Harvard'ı kazandığında oğulları ile gurur duymuşlar. Harvard'da bilgisayar bilimi okuyan Zuckerberg, ilk olarak okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facematch.com sitesini kurdu.
Fotoğraflara erişebilmek için okulun veri tabanını hackleyen Mark, olay çözüldüğünde disipline verildi. Bu yüzden de okulu bıraktı. Facebook'u kuran arkadaş grubu ile Harvard'da tanıştı. Moskowitz, Eduardo, Chris ile Facebook yazdılar. 2004 yılında siteyi halka açan arkadaşlar çok fazla talep karşısında şaşırdılar. Mark Facebook'un CEO'su oldu. 2010 yılında Time dergisince yılın adamı ve dünyanın en genç milyarderi. 2010 yılındaki serveti 4 milyar dolar olan Mark, 2020 yılında ise 76 milyar dolara sahip. 36 yaşında bir milyarder. 5. Amancio Ortega, hepimizi giydiren milyarder. Ortega, 1936 yılında küçük bir köy olan Arbas'ta dünyaya geldi. Babası bir demiryolu işçisi olduğu için 14 yaşında La Coruna'ya taşındılar. O da demir yollarında çalışarak para kazandı. Tekstil sektörüne Galicia'daki mağazalarda çıraklık yaparak başladı. 1972 yılında kendi şirketi Confecciona Gua'yı kurdu. Şirketinde bornoz üretimi yapıyordu. 1975 yılında ilk mağazasını açtı. Daha sonra zincir dükkanı yapacağı, bugünlerde hepimizin bildiği Zara'yı açtı. Döneminde moda trendlerini doğru yakalamış, alanında çalışan en iyi tasarımcıların işini almış ve yükselmesi kaçınılmaz olmuştur. Massimo Dutti, Zara, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear ve Bershka'yı tek bir çatı altında toplamış, bunların hepsini Inditex adıyla bir şirkete bağlamıştır. 2010 yılındaki serveti 25 milyar dolarken bugün bize 77 milyar dolardan seslenmektedir. 4. Warren Buffett, yatırım yapmayı sanata dönüştüren milyarder. Listeye giren en yaşlı isim Warren Buffett, 1930 yılında Nebraska'da dünyaya geldi. Hayata gözlerini şanslı açmış olan Buffett, ABD'de kongre üyeliği yapmış, sonradan borsa simsarlığı ile ilgilenen anne babaya sahipti. Para konusunda inanılmaz yetenekliydi. Daha 6 yaşındayken büyük babasının bakkal dükkanından aldığı altılı kolaları 5 sent kârla satabiliyordu. 11 yaşına geldiğinde ise finans dünyasına adım attı. Babası ona bu konuda çok şey öğretti. İlk satın aldığı hisseleri değer kazandığı gibi sattı ama bu işin doğrusu kâr ettiği anda satmak değil, en zirvede kâr ettiği anda satmak olduğunu anladı. Uzun soluklu yatırımların üstüne eğildi. Babasının ısrarıyla Pennsylvania Üniversitesi'nde okudu. Babasının tekrar kongre üyesi seçilmemesi üzerine Omaha'ya döndü ve okulu yarım bıraktı. Onun yerine Harvard'a başvurdu. Yaşı küçük olduğu için kabul edilmedi. 1962'de ona milyar dolarları kazandıracak Berkshire Hathaway şirketini kurdu. Bu şirkette borsa simsarlığı yaptı. Halen dünyanın en büyük holdinglerinden birine sahiptir. Yatırım yaptığı şirketler arasında Coca-Cola, P&G, Heinz, American Express, IBM, United Station Bank ve Walmart gibi Amerika'nın ve dünyanın önde gelen büyük şirketleri vardır. 2010 yılında 47 milyar dolara sahipken bugün itibariyle 48 milyar dolarlık bir servete sahiptir. 3. William Henry Bill Gates, bilgisayarla tanışıp işine giren herkesin bildiği yazılımı yapan adam. Bill Gates 1955 yılında Seattle'da doğdu. Avukat bir baba ve öğretmen bir annenin oğlu olan Gates, henüz 12 yaşında özel bir okulun bilişim kurslarına gitti. O zamanlar okul arkadaşı, sonradan Microsoft'un kurucu ortağı olan Paul ile orada tanıştılar. İki arkadaş boş zamanlarında sürekli yazılım işlerinde çalışıyorlardı. Yakınlardaki bir şirketin bilgisayarlarını bedava kullanabilmek için yazılım hatalarını bulup çözüyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaştılar. 1972'de Trafodata şirketini kurdular. Trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek 20 bin dolarlık satış yaptılar. Gates bir yıl kadar da silah şirketinde staj yaptıktan sonra 1975 yılında Paul ile birlikte Microsoft'u kurdular. Bu girişimin amacı her eve, her masaya bir bilgisayardı. Yıllar boyunca sadece Amerika'da değil, bütün dünyada tekel bir yazılım şirketiydi. Geliştirdiği programlarla bilgisayarın basit, kullanışlı ve herkesin ihtiyacına cevap verebilecek programlar üretti. Milyarderimizin 2010 yılında 53 milyar dolar serveti var iken 2020 yılında 109 milyar serveti bulunmaktadır. 2. Bernard Arnault. Fransız iş adamı Bernard Arnault 5 Mart 1949'da dünyaya geldi. Babası da iş adamı olan Bernard, iş hayatına küçük yaşlarda girdi. Bu sayede ticari zekası gelişti. İnsanlarla nasıl iletişim kuracağını öğrendi. Lise eğitimini aldıktan sonra Fransa'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan École Polytechnique'de mühendislik eğitimi aldı. Mezuniyetinin hemen ardından babasının inşaat şirketine girdi. Mühendislik yaparken aynı zamanda şirketi nasıl büyütmesi gerektiğini düşünüyordu.
Babasını ikna ederse şirketi bambaşka yerlere getireceğine inanıyordu. Yıllar sonra babasını ikna etti ve şirketin odak noktasını değiştirdi. Şirket emlak ve turizm konaklama sektörüne yöneldi. Hızla başarılar kazandı. Ardından yavaş yavaş şirket satın almaya başladı. Son derece prestijli bir marka olan Christian Dior ve Labubu market alışveriş merkezinin sahibi oldu. Bu süre zarfında özellikle zenginlere hitap eden ve prestijli markalara yatırım yaptı. 1989'a geldiğimizde Louis Vuitton, Moet Hennessy şirketini satın aldı. Şirketin bazı üst düzey yöneticilerinin görevine son verdi. Firmaya taze kan gelmesi için yeni yeteneklerle tanıştı. Tüm elemanlarını çok çalıştırdı ve beklentilerinin karşılığını alamadığı elemanlarını fazla süre tanımadan kovdu. Başarı hırsı hiçbir zaman dinmeyen Bernard, Love, Marc Jacobs, Sephora ve Thomas Pink şirketlerini de satın aldı. 2010 yılında net serveti 27,5 milyar dolar olan iş adamı, 2020 yılında ise 110 milyar dolara sahiptir. 2012 yılında Fransa Devlet Başkanı olan Hollande'ın vergi kanunlarını değiştirmesinden sonra Belçika'ya taşınmıştır. 1. Jeff Bezos. Geldik listemizin birinci sırasına. Listemizin birinci sıradaki ismini hepimiz yakından tanıyoruz. Ülkemizdeki e-ticaret sitelerine örnek olmuş, dünyanın dört bir tarafında kullanılan, bünyesinde binlerce insanın çalıştığı Amazon'un sahibi Jeff Bezos. 12 Ocak 1964'te Amerika'nın New Mexico eyaletinde doğdu. Çocukluk yıllarında bilgisayara aşık birisi olduğunu söylemiştir. Texas'ta lise eğitimini tamamladıktan sonra New Jersey'ye üniversite eğitimini almaya gitti. Princeton Üniversitesi'nden 1986 yılında mezun oldu ve Wall Street'te çalışmaya gitti. 94 yılına kadar çalıştı. Kariyeri için bir karar vermesi gerekiyordu artık. Aklındaki internet sitesini kurup bir maceraya mı atılmalı, yoksa daha fazla para kazandığı Wall Street'te kalmalı mıydı? İlk seçeneği değerlendirdi ve kendi işimin patronu olacağım dedi. New York'tan Seattle'a giderken Amazon'u kurdu. İlk başlarda Amazon çatısı altında sadece online kitap satışı yapılıyordu. Sisteme yeni bir şeyler kazandırmak için yavaş yavaş farklı ürünleri de kategorize etti. O dönemde böyle bir projenin ilk olması nedeniyle yoğun talep aldı. Bunun neticesinde 1997 yılında Amazon.com tüm rakiplerini geride bırakarak e-ticaret devi oldu. 2000 yılında Blue Origin adlı bir uzay şirketi kurdu. 2007 yılında Kindle adlı bir uygulama geliştirdi ve dünyanın basılı kitaplarından daha fazla erişim elde etti. 2010 yılına geldiğimizde Bezos artık film ve dizi sektörüne de girmişti. 2013'te Amerika'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Washington Post'u satın aldığını duyurdu. Bezos, farklı sektörlerde başarıyı ard arda yakalayınca önü alınamaz bir servete de sahip oldu ve listemizin birinci sırasına yerleşti. Dünyanın en zengin adamı olabilir ama kaba bir patron olduğunu her dilden seslendiren yönetici var. Hatta geçmişte şöyle bir olay yaşanmış. Çocukluğunda aritmetik bir zekaya sahip olduğu için babaannesinin içtiği sigaraların onun hayatından ne kadar vakit çaldığını hesaplamış. Yaşlı kadın sayıyı duyup ağlayınca Bezos neden ağladığının farkına varamamış. Büyük babası yanına gelip akıllı birisi olabilirsin ama hiç de nazik birisi olmayacaksın demiş. Ayrıca her konuşmasında yıllar sonra sahibi olduğu şirketlerde maliyetli insanların yerine akıllı, durmadan çalışan robotların işbaşı yapacağını dile getirmekten çekinmiyor. 2010 yılındaki varlığı 12,3 milyar dolar olan Jeff Bezos, 2020 yılına geldiğimizde 112 milyar dolara sahiptir. Bugün derlediğimiz listemizdeki zenginlerin 10 yıl içinde servetlerini en az 2 katına çıkardıklarını görüyoruz. Acaba bizim gibi sıradan insanlar da son 10 yılda servetlerini 2'ye mi katladılar? Yoksa dünyadaki zorlaşan ekonomiyle birlikte yaşam mücadelesine mi soyundular? Bunun cevabını bizimle paylaşırsanız seviniriz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.